Haluk, He. sıkıldın mı gezmekten? Gez hep aynı. Acaba orada gene ne cinlikler yapıyor? Liseyi bitirene kadar benim sevmediğim tek ders tarihti. Çünkü tarihi bize böyle anlatmıyorlardı. Yine bazen benzinlikte son veriyoruz. Bazen de deniz kıyısında. Bugün şansımıza deniz kıyısı düştü. Neredeyiz? Çok iyiymiş. Monterey'deyiz. Monterey, Kaliforniya. Bakın karavan orada, ağacın altında, yolun kenarında. Burası böyle sahil boyunca uzanan kocaman bir park. Pacific Grove diyorlar. Ve gördüğüm en güzel okyanus rengi. Sahile vuran dalgalar tam bir turkuaz. Biz ne yapıyoruz? Çayımızı demledik, bardaklarımızı aldık. Geldik, akşam çayı keyfi. Susamuru. Demin bize el salladı. Aa, size de el sallıyor bak. Merhaba yaptı orada. Geliyor dalga. Hop. Oh, çok tatlı. Bu bölgenin Native Amerikalıları, yerlileri, Ohlon ve Eselenler burada binlerce yıl yaşadılar. Ve bütün hayatları daha sonra Avrupalıların buraya gelip buraya el koymalarıyla değişti. 880'de burada 100 tane Çinli kadın, erkek ve çocuk yaşıyormuş. Ve gece balıkçılığı yapıp hayatlarını sürdürmeye çalışıp Çin tekniklerini burada uygulamaya çalışıyorlarmış. Ama sonra bir yangın çıkmış 1906'da ve köyün tamamını yakmış. Önce yerliler, sonra Çinliler, sonra orada da beyaz insan var. 1875'te burayı sahiplenmiş olan David Jackson, San Francisco'daki Methodist Church'le, yani kiliseyle bir anlaşma yapmış ve burayı 30'a 60 feet büyüklüğünde lotlar halinde satmış onlara. Her birine birer tane böyle krem rengi çadır koymuşlar ve o yüzden buraya Caramel by the Sea demişler. Karamele benzediği için renkleri, denizin kenarında. Liseyi bitirene kadar benim sevmediğim tek ders tarihti. Çünkü tarihi bize böyle anlatmıyorlardı. Baksanıza, bu şehrin tarihini 5 dakikada öğrendik hepimiz, hem de resimli olarak. Niye biz böyle öğretmiyoruz çocuklarımıza bunu? Bunlar da 1890'ların sonunda kendi yöntemleriyle avlanan Japon balıkçılar. Görüyorsunuz, bayağı dalgıçlık yapıyorlar. Morning. Bakın gönüllüler. Gönüllüler her yerde. Burada her şey gönüllülük işleriyle yürüyor. Elinde bir poşet. Her yerde çöp kutusu olmasına rağmen gene de çöp atan insanlar var. Çöp topluyorlar. Çok kadar çok olunca heykeller bile ağaçtan yapılıyor. Bütün gece yağmur yağdı. Hala da yağıyor. Bitmiyor. Ama arada da güneş açıyor. Bunun da bir ödülü var tabi. Gökkuşağı. Biz de buradayız. Bugün Big Sur'a gidecektik zannedersem. Yarın ertelemek zorunda kalacağız. Haluk. He. Sıkıldın mı gezmekten? Gez hep aynı. Dağ, taş, orman, deniz. Dağ, taş, orman, deniz. Hep aynı evler, hep aynı marketler. Hep aynı marketlerdeki hep aynı raflar. Hep aynı ürünler. Öf, artık dünya dışına çıkalım. Dünyanın her tarafı böyle ki zaten. Hadi o zaman Boca Chica'ya gidelim. Oradan belki Mars'a gideriz. Çamaşır yıkama günü. Haluk arabada bekliyor. Benzinin fiyatı gittikçe uçuyor. $1, $1,5 falan daha fazla. Böyle 3.19 aldığımız günler vardı. 1.80 daha fazla. Depo daha pahalıya dolmaya başladı artık. Ve içeride bir tane food bank var. Yani yemek bankası.
şehir için yemek topluyorlar. Bizim de sevmediğimiz böyle şekerlerimiz var. Götürüp onları atacağım onun içine. Bugün Big Sur'a doğru gideceğiz ve inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü daha önceki geçişimizden sonra Big Sur kapanmış. O geçişimizde de bizim şanzıman arızamız vardı. Geri vitesimiz çalışmıyordu. Dolayısıyla son sürat geçmiştik. Hiçbir şey görmemiştik orada. O zamandan beri de yol bakımdaymış ve işin ilginci bir hafta önce açılmış. Şimdi gidip orayı görmek istiyoruz. Bakalım ne olacak. Dün yola çıkacaktık. Dün de yağmur yağıyordu. Pacific Grove'un da Sur'dan çok farklı olduğunu düşünmüyorum ama gene de gidip ne olduğuna bakmak lazım. Hala Monterey'deyiz. Pacific Grove'un yan tarafında. Burada böyle yazlık evlerin olduğu bir alan. Şuradaki ön taraftaki tek ağacın altında karavan. Böyle 17 mil boyunca insanların yürüyebilecekleri, sağa sola bakabilecekleri alanlar varmış burada. Başlangıç burası. Bakalım gidip göreceğiz. 17 mil boyunca yolda neler varmış. Size de göstereceğiz tabii ki. Diyorlar ki Ne diyorlar? biz en son Big Sur'dan şanzımanı bozuk arabayla geçtikten sonra Big Sur'u kapattırmışsın. Tabii. Bir daha kimse geçmesin, bir daha kimse şanzımanı bozulmasın diye. Ondan sonra da geçen hafta açtırmışsın, herhalde temizlik yapılıyor yollarda. Yolları temizlesinler, biz geliyoruz diye. Vay be. Kırmızı halılar falan bekliyorum artık. Vay be. Bizden önce de Berra'yı yolladın, ön kontrol yaptırdın galiba. Evet, evet. Öncü birlik olarak Berra'ya gönderdik. Aklımdan bir hareket tut, Berra gitti. Aklımdan bir sur tut oldu. Ya güldürüyorsun beni, kamerayı sallıyorum. Tamam o zaman hadi kalk toplan da gidelim şu Big Sur'a artık. Akşama parti var orada. Ne partisi? Bilmiyorum, gidince görürüz. Herhalde bu kadar hazırlık yaptırdığına göre bir kırmızı halı partisi vardır. Cumhuriyetçiler mi, demokratlar mı? Ama neyin yeni, siyaset karıştırma. Bizden uzak. Karadeniz düğünü gibi olsun. Gecenin bir saatinde saat 11'de hikaye silah atışından sonra düğünümüz bitmiştir evlere. Silahsız yapsak. 2 adet Sherlock avlaması yapalım. Tamam, anlaştık. Amerika'da ilk defa bizim denizlere, daha doğrusu plajlara benzeyen sakin bir plaj bulduk. Baksanıza suya. Pasifik'in kıyısında olmasına rağmen sakin sakin. Orası öyle. Evet, orası da öyle. Ve şu anda Şubat'ın ortasındayız. Ve insanlar güneşleniyorlar. Denize giriyorlar. Bazıları da kürklerle dolaşıyor. Kimi tişörtle dolaşıyor, kimi benim gibi montla dolaşıyor. Her şey var. Biz şimdi Monterey'deyiz. Burası uzun bir burun gibi bir yer. Sanki Çeşme'nin orası gibi. Hatta ondan daha geniş, bayağı daha geniş. Çevresinde 17 millik bir yol varmış. Bu arada hadi ne yapıyor diye merak edenlere invertörünü açıyor buradaki. Böylece kapattım. Kapattın mı? Yani güneş enerjisi. Doldurmaya yetiyor. Zaten de %80 dolu, gidene kadar biz dolar herhalde. Yok, 5 saat 44 dakikada doldurmuş. Tamam. Her neyse. Burada Monterey'in çevresinde 17 millik bir yol var. 17 Miles Drive diye geçiyor burası zaten. Buradaki sahil bölgesi komple daha önce zehirli sarmaşıklarla doluymuş. Poisonous oak diyorlar onlara. Meşe diyorlar ama sarmaşık aslında. Adamın biri 1800'lerin sonu 1900'lerin başı gibi zannedersem gelmiş. Buradaki bütün o şeyleri kimseden yardım istemeden kendisi sökmeye başlamış. Epeyce bir alanı sökmüş. Sonra buraya parlak mor çiçeklerden dikmiş. Küçük küçükler, yazın komple mosmor oluyor etraf. Parlak pembe oluyor. Bulursam fotoğrafını koyarım buraya. Onlardan dikmiş. Ondan sonra buraya park yapmışlar ve 17 millik bu yolu da boydan boya yürüyüş yolu da yapmışlar. Yani bir kenardan yol geçiyor. Ön tarafında yürüyüş yolu var. Bir sürü görülecek yerler var. Şimdi o yoldan geçeceğiz 17 mil boyunca. Ay, bu karavan da güzelmiş. Rengi de güzelmiş. Ama küçük.
İşte neyse 17 millik sürüşümüz başladı. 17 mil yaklaşık 25 kilometre yapıyor. 25 kilometre boyunca böyle suyun kıyısında biz giderken yolun kenarında da gördüğünüz üzere yayalar için yerler yapılmış. Banklar, oturma alanları, gezme alanları. Bu arada biz şu anda San Andreas fay hattının üzerindeyiz. Ben ne olduklarını bilmiyorum ama Haluk bunların ne olduğunu biliyor. Yol kenarında öyle anten gibi şeyler var kısa aralıklarla. GPS ölçüm cihazları. GPS ölçüm cihazıdır bunlar. Onlar da fay hattındaki oynamaları kontrol ediyorlardır dedi Haluk. O dediyse doğru demiştir deyip inanıyoruz başımız üstüne. Gördüğünüz üzere sahilde başka karavanlar da var. Park etmişler. Gezmelere çıkmışlar, yürüyorlar. Yani yürümek isterseniz burada 17 mil boyunca gayet güzel bir manzarayla yürüyebiliyorsunuz. Biz istedik mi? Hayır. Sol tarafta da golf kulübü var bir tane. Evet, burası plajmış. Evet. Denize girelim mi? Pardon, okyanusa girelim mi? Yok ya, çok soğuktur şimdi. Sanki soğuk olmasa gireceğim. Bu kadar kalabalık ne yapıyor? Sahilde gezinip güneşleniyor. Görüyorsunuz buranın okyanus kıyısının, Pasifik'in kıyısının daha doğrusu özelliği bu. İnsanlar mayolarını falan giyip buralarda gezinip güneşleniyorlar ya da sörf yapıyorlar. Ama hiç denize girmiyorlar. 17 miles drive close to tourist traffic diyor. Turist yoluna kapatılmış 17 miles trafik. Neyse kapatıldığı yerden döneriz artık. Haluk'u bağlamıyor kapatılmış olması. Hayda. Burası neresi? Pebble Beach Resident'lar içinmiş sadece. Deneyelim mi şansımızı? Hello, we just want to see the beach. Pebble Beach. Pebble Beach? Yeah. We're closed. Till where? Till open Monday. No, you mean all the 7 miles All 17 miles rides. closed? Why? Not that road. Why? It's a golf tournament. Golf turnuvası varmış. O yüzden 17 mil drive'ı pazartesiye kadar kapatmışlar. Bugün perşembe. Bekleyelim istiyorsan. Burası Kissing Rock. Oradaki iki kaya öpüşüyorlar. Radyoda eski bir şarkı, bir köpek camdan bakıyor, sanki hayat bize gülümsüyor. Baladu balade, hayat biraz plansız ama tam da bu yüzden iyi. Buldum sizi. Günaydın. Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Dün akşam inanılmaz güzel bir yerdeydik. Carmel by the Sea'nin sahil kısmında. Aşağıda harika bir beach. Biz üst kısmında bir ağacın altında evlerin önünde bomboş bir yoldaydık. Kenarda park yerleri var. Huzurlu uyuduk. Ben sabahleyin Charlot'u bu plaja götürürüm, o kumlarda koşar falan diye düşünüyordum. Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Gece saat yarımda bir kapımız çalındı. Uyandık ne oluyor diye. Deniz kıyısında bir yer olduğu için insanlar gece 12'ye kadar orada kalabiliyorlarmış. 12'den sonra ev sahiplerine ayrılmış özel izinler varmış. Sadece onlar park edebiliyorlarmış. Aslında kış sezonu önümüzde arkamızda hiçbir araba yoktu. Ama gene de kural kuraldır diye dediler kalkın. Biz de buraya geldik. Burası da değişik bir yer. Şimdi göstereyim. Bakın bir tanesi gidiyor. Kocaman bir alışveriş merkezi. Zaman tünelinden fırlamış gibi. Çünkü Avrupa'yı bir yer. Hiç Amerika gibi değil. Bakın oralarda başka karavanlar var. Şurada da var. Burada var.
Onun haricinde arabasının içinde uyuyan insanlar da var. Şurada mesela karşıdaki arabanın camları buğulu, içinde uyumuş belli. Carmel by the Sea'de sadece bu bölgede karavanlar rahatlıkla kalabiliyormuş. Bu da kuş ağacı. Acaba orada gene ne cinlikler yapıyor? Öykü, ne yapıyorsun orada? Arabanın simdeki suyundan cam sprey sıkıyorum. Allah Allah. Her işin bir olay. Normal insanlar şişeden cam silecek haznesine bir şeyler dökerler. Senin böyle enjektörlerin falan var. Her şey formüllü. Kaça kaç koyuyorsun? 400 mililitre koyuyorum. Su ne kadar koyacaksın? Aldı kadar. Aldığı kadar mı? O zaman formüllü olmuyor ki. İyi olmasın ya. Goldsmith mi? Goldsmith ne? Kuyumcu. Blacksmith? Dinleyici. Jack Smith? Ne o? Jack Smith ne? Bilmiyorum, başka ne var? Jack Smith yok. Ne Smith var? Locksmith var. O ne? Finger. Bir de Smith var. Üstü susamlı Türk Smith. Evet, burası Komik olmadı. bence çok komikti. Şu anda biz neredeyiz biliyor musunuz? Şehrin adı da çok enteresan. Carmel by the Sea. Denizin kıyısındaki Carmel. Bugün pazar daha açılmadığı için daha boş. Ama görüyorsunuz arabalar var. Akşamüstü iyice böyle hareketleniyor. Sokakta insanlar oluyor. Kenarda dükkanlar var. Önlerine park ediyorlar. Yürüyorlar insanlar. İnanılır gibi değil ama dükkanlar arasında insanlar yürüyor. Ya Haluk, biz acaba zaman tünelinden mi geçtik? Avrupa'ya mı geldik Amerika'da geziyoruz diye? Ama biz hiç böyle bir alışveriş merkezi daha önce Amerika'da görmemiştik. Dışarıda oturma yerleri var. İnsanlar dışarıda oturmuş muhabbet ediyorlar. Mesela forumlar var, afiyum var. Onun gibi böyle alışveriş merkezindeyiz gibiyiz. Kapıyı kilitlemezsen hala hırsız girebilir. Sherlock, özür dileriz. Seni götüremiyoruz alışveriş merkezine. Ama istersen Köpüş Hastanesi var. Yok gelme. Köpüş Hastanesi'ne gelme. Sen orada otur, bize bak. Ya ne yapıyorsun orada ya? Her bulduğun elektrikli şeyi karıştırma, çarpılacaksın. Şşt canım, fiş. Elektrik uzatalım, çekelim. Yok ya. Burası Big Sur maceraları. Big Sur buranın biraz ilerisinde. Bizim de gideceğimiz yer. Sıklemenler. Burada da var. Hemen. Sıklemen. İyi tamam, tavşan kulağı da deniyor bunlara. Ne kadar içi kötüsün ya. Şimdi sıklemen ne yapayım yani? Allah Allah. Buradaki restoran brisket yapıyormuş. Brisket dedikleri şey bizim tandırın böyle mangallarda yapılan hali. Basınçlı mangalların içinde saatlerce tutuluyor et. Yumuşuyor iyicene. Ama dilim dilim kesilebilecek gibi oluyor. Sulu olmuyor. Burası ne biliyor musun? Ne? Dogma adı. İnsan ve köpekler için yoga stüdyosu. Evet. Köpeğinle birlikte yoga yap stüdyosu burası. Dogma Fit.com. Haluk, elektrik alabilirsiniz dediler, alalım mı? Ne yapacağız elektriği? Bunu da duydum ya, artık gözüm açık gitmez. Told us we were rookies. They claimed our time was done. Said we'd never make it before the setting sun. But dust just fuels our vision, and scars just mark our pride. The wind can't shake our mission. Ride with time and tide. They said you're just rookies.